Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Artık 3 tane kare, 3 tane de üçgen motifimiz hazır. Artık bandananın yerleşimine geçelim. 3 tane kare motifimiz var. Öncelikle bir tanesini bu şekilde alıyorum. İkisini böyle yerleştirdim. Şöyle alt yazı olursa onlar da rahat görebilsin diye şöyle yükseltmek istiyorum. Bir tane motifi bu şekilde yerleştirdim. 2 tane motifi yanına yerleştirdim. Bir üçgen motifi buraya yerleştiriyorum. Bir üçgen motifi buraya yerleştiriyorum. Ve son kalan üçgen motifi de bu şekilde yerleştiriyorum. Normalde beni bilenler tığla birleştirmeyi sevdiğimi bilirler ama kolay bir model olsun istiyorum. Yeni başlayanlar uğraşmasını istiyorum. O yüzden bu sefer dikerek birleştireceğiz. Buradan başlayacağız ve aşağıya kadar dikeceğiz. Buradan başlayacağız ve aşağıya kadar dikeceğiz. 2 kere dikiş işlemi yaparak kabaca bandanayı oluşturmuş olacağız. Bu şekilde bir ekran görüntüsü alın isterseniz, sonrasında artık birleştirmeye başlayalım. Artık dikiş işlemine geçebilirsiniz. Ben böyle bir iğne kullanacağım. İstiyorsanız plastik iğneler de kullanabilirsiniz. Yine Alize Cotton Gold'un 67 numarasıyla birleştirmemizi yapacağız. Tığla birleştirecekler de istiyorlarsa tüm tepeleri ya da iç kanatları, dış kanatları alarak zevklerine göre birleştirebilirler. İğneye yeteri kadar ip aldım ve buradan birleştirmeye başlıyorum. Öncelikle buradaki iki motif birleştireceğiz. Sonra aşağıya doğru devam edeceğiz. O yüzden buradaki motifleri alıyorum ve buradan birleştirmeye başlıyoruz. Buradaki köşelerden birleştirmeye başlayacağız. Birinci zincirleri bırakalım. Köşede 2 tane zincir var. Buradaki kenarın zincirini bırakalım. İkinci zincirlerden birleştirmeye başlayalım. Birinci zincir bıraktım. İkinci zincirin tepesinden giriyorum. Bu şekilde. Burada da ikinci zincirin tepesinden girdim. Öncelikle burada ipimi bağlayarak başlamak istiyorum. İkinci zincirlerin tepesiyle başladık ve ipimizi burada bağladık. Buradaki kestiğim ip elime dolanmasın diye şöyle aşağıda tutuyorum onu. Sonra üçlü gruplar var. Sağda birinci trabzanın tepesi, solda birinci trabzanın tepesi. Ve çok fazla sıkmadan dikiyorum. Sırasıyla karşılıklı tepeleri alıyorum. Sağda ikinci trabzanın tepesi, solda ikinci trabzanın tepesi. Tepelerini alarak dikiyorum. Kasma yapmasın diye diktiğim ipi çok fazla çekiştirmiyorum. Üçüncü trabzan tepesi ve üçüncü trabzan tepesi. Sonra zincirler geliyor. Sağdaki zincirin tepesi, soldaki zincirin tepesi. Bu şekilde karşılıklı üçlü grupların tepesini alıyoruz sırasıyla. Sonra zincirlerin tepesini alıyoruz. Çok fazla kasma yapmadan dikiyoruz. Bir iki tane daha dikip size görüntüsünü de göstermek istiyorum. Dikişimiz de bu şekilde görünüyor. Aynı renkli olduğu için zaten gözümüze de batmıyor. Zevkinize bağlı ilerleyebilirsiniz. Ben tüm tepeleri alıyorum. İç kanatları alabilirsiniz, dış kanatları alabilirsiniz. Gözünüze nasıl güzel görünüyorsa zevkinize göre dikebilirsiniz. Tığla da bu şekilde ikinci zincirlerle başlıyorsunuz ve karşılıklı tepeleri alarak devam ediyorsunuz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. İkinci zincirlerle başladık ve sıra sonuna kadar devam ettik. Tığla da aynı şekilde devam ediyorsunuz. Burada size söyleyeceğim püf noktası, bizim üçgen motiflerin köşesinde herhangi bir zincir olmadığı için
buradaki gibi. Ne yapıyoruz? Son battığım yere bir kere daha batıyorum. Sayıları eşitlemek için en son karşılıklı trabzan tepelerini aldım. Tekrar aynı yere sağda batıyorum. Solda da birinci zincirin tepesine batıyorum. Bu şekilde sayıları da eşitlemiş oluyorum. En son birleştirmemizi de yapmış olduk. Motif yerleşimimiz bu şekildeydi. Burayı birleştirdik. Buradan aşağıya doğru devam ediyoruz. Yani şimdi bu iki motif birleştireceğiz. Köşelerde zincir olmadığı için ne yapıyoruz? Aynı yere iki kere batıyoruz. Sayıları eşitlemek için sağda birinci trabzanın tepesine battım. Solda kare motifte ikinci zincirin tepesine battım. Yine aynı yere batıyorum üçgen motifte. Sağda birinci trabzanın tepesine battım. Solda da birinci trabzanın tepesine batıyorum. Yani aynı yere batarak sayıları eşitlemiş oluyorum. Artık motifimiz düzgün şekilde ilerleyecek. Yine karşılıklı trabzan tepelerini alacağız, zincir tepelerini alacağız ve sıra sonuna kadar geleceğiz. Dikişte herhangi bir zorluk yok ama yine yeni başlayanlar için bu şekilde birinci dikiş işlemimizi göstereceğim. Zaten diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Buradan başlamıştık. Sonra aşağıya doğru devam ettik. Ve yine motifleri bu şekilde alıyorum önüme. Yine buradan aşağıya doğru devam ediyorum. Karşılıklı iki motifi de birleştirelim. Diğer tarafı zaten aynı şekilde birleştireceğiz. En son köşelerde birinci zincirlerin tepelerini aldım. Bu tarafta başlarken de birinci zincirleri bırakıyorum. İkinci zincirlerin tepesini alıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. İkinci zincir tepelerine geçmedim çünkü onlar bu kenarların zincirleri. Sonra buraya geçerken kullanacağız onları. Verdiğim sayılara dikkat ederseniz herhangi bir kasma olmayacaktır. İkinci zincirlerle başladık. Yine sıra sonunda birinci zincirlere kadar devam edelim. En son birinci zincirlerin tepesini alalım ve ipimizi yeteri kadar bırakıp keselim. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincirlerin tepesini aldım. Yine düzgün bir bitiş olsun diye tekrar birinci zincirlerin tepesine giriyorum bu şekilde. Aynı yere tekrar girdim yani. Ve sıra sonunda ipten geçirerek, halkadan geçirerek ipimi sıkılıyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Birinci dikiş işlemimizi yapmış olduk. Tek bir motifimiz kaldı artık. Yine buradan birleştirmeye başlıyoruz. Buradaki birleşim yerine kadar gelelim. Burayı nasıl geçiyoruz size göstermek istiyorum. Köşelerde aynı yere iki kere batmayı unutmayın sayıları eşitlemek için. Buradan dikmeye başladım ve buraya kadar geldim. Buradaki birleşim yerini göstermek istiyorum. Tığla birleştirenler ne yapacak? Bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekecek ki kasma yapmasın. Biz dikerken ne yapacağız? Biliyorsunuz burada diğer zinciri kullanmamıştık ki diğer kenara açmayalım diye. Kalan zinciri en son burada kalan zincirleri de karşılıklı aldım. Burada yapacağım işlem sağdan ve soldan birleştirme yaptım. Yerlere batarak orayı da birleştirmek. Arada boşluk olmasın diye bu şekilde burayı da birleştiriyorum. Burayı yapmasaydım ve direkt buradan zincirlerle birleştirmeye başlasaydım ortada bir boşluk olacaktı. Kötü bir görüntü olacaktı. O yüzden birleştirme yerlerinden de birer ip aldım, birleştirdim. Sonra yine zincirlerle birleştirmeye başlayabilirim. Zaten birer zinciri kullanmıştık. Kalan zincirleri alıyorum. Sonra trabzan tepelerini alıyorum karşılıklı ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine en son birinci zincirlerin tepesini alalım ve bitirelim.
bitiş beraber yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincirlerin tepesini aldım. Yine düzgün bir bitiş için aynı yerleri tekrar batıyorum. Sağda birinci zincirin tepesi, solda birinci zincirin tepesi. Ve bu şekilde ipi geçirerek yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Buradaki ipleri de yine sık iğnenin altına gizleyeceğiz. Artık bir bütün şeklinde motifleri birleştirdik. Siz de tığla birleştirdiyseniz, motiflerinizi birleştirdiğiniz sık iğne geçme işlemine geçebiliriz. Yine Alize Cotton Gold'un 67 numarasını kullanacağım ve 2.75 milim tığ kullanacağım. Sık iğne yapmak için yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Sık iğneyi yaparken buradaki ilmeği de gizleyeceğim. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradaki üçgen motifin ortasından başlamak istiyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Buradaki üçlü grubun ortasına girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine girdim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Bir zincirlik boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Ve trabzanların üzerine sırasıyla sık iğne yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincirlik boşluğa giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir bütün örgüyü bu şekilde dolanacağız. Trabzanların üzerine sık iğne yaptım. Köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki birleştirme yerine geldik. Birleştirme yerine bir tane tekli trabzan da yapabilirim. Bir tane ikili trabzan da yapabilirim. Bir sıra sık iğne geçmemizin amacı öncelikle tüm görünümü eşitlemek. Sık iğne ile görünümü eşitlemek ve birleşim yerlerini düzeltmek. Birleşim yerleri görüyorsunuz daha çukurda ortada görünüyor. O yüzden birleşim yerlerine bir tane tekli trabzan da yapabiliriz. Bir tane ikili trabzan da yapabiliriz. Boyunu eşitlemek için, eşit bir görüntü için buraları tekli trabzan ya da ikili trabzanla geçebiliriz. En son köşeye bir tane sık iğne yaptım. Tığın başına doladım. Burası birleştirme yaptığımız yer. Son diktiğim yere giriyorum. Tığın üzerine 3 ilmek var. Bir tane tekli trabzan yaparak oraya geçiyorum. Yani 3 ilmeği tekte çekiyorum. Ben bunu yaptığım halde sık iğne ile boyu eşit olmasaydı o zaman ikili trabzanla geçerdim. Önemli olan burayla boyunun eşitlenmesi. Sonra köşeye bir tane sık iğne yapıyorum ve trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Buradaki ipi de arada gizliyorum. Bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne ve trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yine bir tane birleşim yerini daha göstermek istiyorum. Buradan sık iğne çıkarmaya başlamıştık. Birleşim yerine bir tane tekli trabzan yaptık. Boyunu eşitlemiş olduk. Sonra yine sıra sonuna kadar geldik. Birleşim yerine kadar geldik. Köşeye bir tane sık iğne yapıyorum ve birleşim yerine batıyorum. Siz de tığla yaptıysanız en son kaydırma yerine batıyorsunuz ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan yaptığımda baktım burası çukur şeklinde görünüyor. O zaman ikili trabzanla buraya geçebilirim. Önemli olan tekli trabzan ya da ikili trabzanla geçmek değil, boyunu eşitlemek. Sonra yine köşeye bir tane sık iğne yaptım ve trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ipleri de arkada gizliyorum. Buradan başladık, köşeye kadar geldik. Köşeye 3 tane sık iğne yapıyorum. Kavis verebilmek için 2 zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine trabzan üzerine sık iğne ve bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne yapıyorum. Yine buradaki birleşim yerine ister tekli trabzanla ister ikili trabzanla geçiyorsunuz. Aynı şekilde ve sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Buradaki üçgen motifin köşesine kadar geliyorsunuz. Buradan başlamıştık. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık ve üçgenin köşesine kadar geldik.
Üçgende en son trabzanın üzerine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Düzgün bir kavis olsun diye, orada herhangi bir kasma olmasın diye. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere tepeye 3 tane sık iğne yaptım. Artık burada yapacağımız işlem son ikili trabzanlardan sık iğne çıkarmak. Biliyorsunuz altıgen hırka yaparken de düzeltmek için ya da diğer hırkalarda bu şekilde ikili trabzanlar çıkartıyorduk. Burada da sık iğneler çıkartacağız. Elimizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. Ben buradaki ikili trabzandan 2 tane sık iğne çıkartırken buradakinden 3 tane çıkartabilirim. Yine burada olduğu gibi tekli trabzan olması ya da ikili trabzan olması önemli değildi. Burada da sayılar önemli değil. Önemli olan kasma yapmaması ve düzgün bir görünümde olması. Üçüncü trabzanın tepesine 3 tane sık iğne yaptım. Buradaki en son trabzanın boşluğuna giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Mor renkli olana geçtim. En son trabzanın boşluğuna giriyorum. Bir, iki tane sık iğne yaptım ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani 2 tane kendi boşluğuna batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir tane de dibine batıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki boşluğum geniştir, 3 tane de batabilirim ya da dardır, bir tane de batabilirim. Sayı önemli değil. 2 tane sık iğne yaptım ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada da kendisine 2 tane sık iğne yaptım. Burada halka yapmıştık, biliyorsunuz, tam halkanın ortasına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa 2 sık iğne yapıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa 2 tane sık iğne ve buradaki mor motifin dibine bir tane sık iğne. Tekrar birleşim yerini göstermek istiyorum size. Burada 5. sırada yine trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yaptım ve tepesine bir tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz bir tane motif bu şekilde geçmiş olduk. Sonrasında yine buraya geçtik. Burada çukur bir görüntü var. Ne yapacağız? Tekli trabzanlarla ya da ikili trabzanlarla geçeceğiz. Tığın başına doladım. Burada en son yaptım. Birleştirme yeri var. Sizin de muhtemelen tığla geçtiyseniz en son kaydırma yeriniz var. Tığın başına doladım. Birleştirme yaptığım yere bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Burada 3. trabzanın tepesi görünüyor. 3. trabzan tepesine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ve köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece boyunu eşitlemiş oluyorum. Yine burada birleşim yeri geliyor. Birleşim yerine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra yine boşluğa 2 tane, dibine bir tane olarak devam ediyorum. Pardon, şöyle sık iğnelerle devam edeceğiz. Boşluğa 2 tane sık iğne ve dibine bir tane sık iğne. Boşluğa 2 tane sık iğne ve dibine bir tane sık iğne. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Sık iğnelerle buraya kadar geldik. 2 tane tekli trabzan yaptım. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane birleşim yerine tekli trabzan yaptım ve sık iğnelerle devam ettim. Burada 3. trabzanın tepesine yapmasaydım arada boşluk oluşacaktı. Onu istemedim. O yüzden oraya da battım. Baktınız, gözünüze güzel görünmeyen boşluk olacak yerler var. Eliniz gevşek gelmiş. Oralara da batarak ilerliyorsunuz. Sayı önemli değil. Bir tane daha zaten birleştirme yeri var. Orayı da beraber geçelim. Yine kendisine 2 tane, dibine bir tane yapalım ya da aldığı kadar sık iğne yapalım
ve birleşim yerine kadar gelelim. Aynı burada yaptığımız gibi sık iğneler çıkararak devam ettim. Tığın başına doladım. Burada birleştirme yaptığımız yer var. Oraya batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Burada üçlü trabzanın tepesi boşluk şeklinde görünmüştü. Burada öyle bir görüntü yok. Elim daha sık gelmiş. O zaman ne yapıyorum? Direkt köşe boşluğuna geçiyorum. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü o daha çukurda. Tığın başına doladım. Yine birleştirme yerine bir tane sık iğne yapıyorum. Siz de tığla birleştirdiyseniz son kaydırma yerinize yapıyorsunuz. Yani tekli trabzan, ikili trabzan ve tek trabzanla geçmiş olduk. Boyunu eşitledik. Yine sık iğneler çıkararak devam edelim ve buraya kadar gelelim. Köşede yine beraber kavis verelim ve sıra sonumuzu yapalım. Trabzanın kendisine 2 tane sık iğne yaptım ve tepesine geldim. Tepesine ne yapıyoruz? 3 tane sık iğne yapıyoruz ki köşede kavis verebilelim. Herhangi bir kıvrılma olmasın. 3 tane sık iğne yaptım. Yine trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım sık iğnenin tepesine girdim ve kaydırdım. Sık iğnelerle etrafını dolandık. Burada mesela yaparken sadece sık iğne ile dolandım. Üzerinden herhangi bir trabzan geçmedim. İstiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten motifimi bir sıra büyük yaptığım için fazladan trabzan yapmadım. İstiyorsanız da buradaki gibi tekli trabzan geçebilirsiniz ya da ikili trabzan geçebilirsiniz. Görüntüsü de bu şekilde. Bir sıra yine sık iğne geçtim. Üzerine ister tekli trabzan ister ikili trabzan geçebilirsiniz. İki zincir çekiyorum. Yine tekli trabzanlarla geçelim. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane tekli trabzan yapıyorum. 2 zincirle başladım ve aynı yere bir tane tekli trabzan yaptım. Burayı düzgün bitişte kullanacağız. Sıra sonuna kadar artık sık iğnelerin üzerine tekli trabzan yapıyorum. Elimi sıkmıyorum. Kasma olmasın. Bu şekilde tekli trabzanlarla dolanıyorum. Tekli trabzan demek tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çekmek demek. Buradaki köşe noktasına kadar gelelim. Orada yine güzel bir kavis verelim ve köşe noktasına kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Burada biliyorsunuz sık iğne yaparken birleştirme yerine tekli trabzan yapmıştım. Oraya tekli trabzan yaptım. Burada tekli trabzanla geçtiğimde ortada çukurluk oluştu. Boyu eşit olmadı. O yüzden buradaki birleştirme yerini tekli trabzan yaptığım yerin üstüne ikili trabzan yaptım. Görüyorsunuz herhangi bir gözle görünür bir fark yok ama boyları eşit oldu. Burada tekli trabzanla geçerken burada ikili trabzanla geçtim. Kendi örgümün içinde bile bu değişiyorsa sizde de değişecektir. O yüzden önemli olan düzgün görünmesi. Şimdi burada yapacağımız işlem, burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Ben burayı yine sırasıyla sık iğnelerle geçersem burada kıvrılma yapar. Şapkalarda falan ne yapıyoruz? Kıvrılma yapsın diye artırdığımız yerlere tek batıyoruz ki ya da tabanlarda orada bir kıvrılma olsun. Burada da kıvrılma istemediğimiz için 3 tane sık iğne yapmıştım. Birincisine tekli trabzan yapıyorum. İkincisine yani ortadakine bu sefer 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Üçüncüsüne tekli trabzan yapıyorum. Yani tam ortadaki sık iğnenin üzerine 2 tane tekli trabzan yaptım. Orada yine bir artırma yaptım. Sonrasına tekli trabzan olarak devam ediyorum. Köşeye kadar geldim. 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştık. Aynı yere görüyorsunuz. Birinciye yine bir tane tekli trabzan yapıyorum. İkincinin üzerine 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve sonra üçüncüye tekli trabzan yapıyorum.
Birinci sık iğnenin üzerine bir tane tek trabzan yaptım. İkincinin üzerine 2 tane yaptım. Üçüncüye bir tane tekli trabzan yaptım. Orada kıvrılma olmasın, kavis olsun diye tekli trabzanla geçmiş olduk. 2 tane tekli trabzanla geçmiş olduk. Bu şekilde artık sıra sonuna kadar gelelim. Buradaki köşeye de aynı işlemimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yine ikinci sık iğnenin tepesine 2 tane tekli trabzan yaptım. Orayı düzeltebilmek için. Sıra sonunda yeteri kadar ip bırakıp kesiyoruz. Düzgün bir bitiş yapacağız. Başlarken 2 zincir çekmiştik. 2 zincire yine dokunmuyorum. İlk yaptığım tekli trabzanın tepesine arkadan girdim. İpi aldım ve geriye çekiyorum. Burada da son yaptığım tekli trabzan var. Onun arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve geriye çekiyorum. Bir tane daha tekli trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Burada ipimi arkada gizleyeceğim artık. Çok fazla çekiştirmiyorum ki tepeyi daraltmayayım. Bir zincirle buraya sabitliyorum. Ve ipimi artık gizleyebilirim. Tüm ipleri temizledik. Artık yine el ütüsüyle böyle trabzan tepelerini açarak örgümüzü düzeltelim. El ütüsüyle örgümüzü kabaca düzelttik. Buradaki yerleri de bu arada ikili trabzanlarla geçtim, bir iki tanesini. Sizde çukur görüntü varsa yine ikili trabzanlarla geçebilirsiniz. Sürekli aynı yerleri söylediğim için buralarda da tekrar etmek istemedim. Artık bağlama ipini yapacağız. Aynı yere 2 tane tekli trabzan yapmıştım. İkinci tek trabzan tepesinden giriyorum. Köşede olduğu için. İkinci tek trabzan tepesinden girdim. İpimi aldım ve burada bağlıyorum. Tekli trabzanın tepesinden girdim. İpimi aldım ve 50 tane zincir çekeceğim. Zincir çekmek için de ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Gevşek gevşek yapıyorum ki bir üst sırada ördüğümde kolay örebileyim. Gevşek gevşek 50 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 50 zincirimizi çekelim. Gevşek çekemem derseniz 3 milimle 3,5 milimle zincirlerinizi çekebilirsiniz. 50 tane zincir çektim. Zincirlerin V gibi görünen ön yüzlerini değil, V harfine benzeyen yüzlerini değil, arkasını döndürüyoruz. Arkasındaki bu kısa çizgileri kullanacağız. Buradaki kısa çizgileri kullanacağız. 50 tane zincir çektim. Örgümü döndürdüm. 50. zinciri bırakıyorum. 49. zincirin arkasındaki çizgiye batıyorum. İpi aldım ve bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla her bir zincirin arkasındaki çizgiye sık iğne yapıyorum. 50 zincir çektik. 50. zinciri bıraktık. 49'uncunun arkasından sık iğne çıkarmaya başlıyoruz. İstediğiniz herhangi bir bağlama ipi yöntemi varsa onu da yapabilirsiniz. Önlük süveterlerde de bu şekilde yapmıştık biliyorsunuz. Yaklaşık 25 santimlik bağlama ipleri elde ediyoruz. Sizin ipiniz de farklıysa yaklaşık 25 santime ulaşana kadar zincir çekiyorsunuz ve sık iğnelerinizi örüyorsunuz. Yine buradaki kıvrılmaları da tepeleri açarak düzeltiyoruz. Arka çizgilerine batarak örgünün arkası da alt kısmı da üst kısmında V harf şeklinde görünmüş oluyor. Bu şekilde birinci zincirin arka çizgisine kadar devam ediyoruz. En son birinci zincirin arkasına da bir tane sık iğne yaptım ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Burada bir sonraki tepeye gireceğim ve ipi örgünün arkasına çekeceğim.
Kestiğim ipi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. Burada öncelikle 2 kere düğüm atacağım. Sonra yine kalan ipi örgünün arkasına gizleyeceğim. Bağlama ipimizi de hazırladık. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Sadece nereden başladığımızı göstereceğim. Yine 50 zincir çekeceğiz. 49. zincirden arka kısımdan sık iğne örmeye başlayacağız. En son birinci zincirin arkasına da batıp yeteri kadar ip bırakıp örgünün arkasında gizleyeceğiz. Burada yine köşeye denk gelecek yerde, burada da tam ters taraf olduğu için ilk yaptığım tek trabzanın tepesine giriyorum. 2 tane tek trabzan yapmıştım. İlk yaptığım tek trabzanın tepesine girdim. 50 zincir çekerek başlıyorum. Gevşek gevşek 50 tane zincir çekelim. 49. zincirin arka çizgisinden sık iğne çıkarmaya başlayalım. En son birinci zincirin arkasındaki çizgiye de batalım. İpimizi keselim ve arkada düzgünce gizleyelim. Ve artık örgümüzün bitmiş halini görelim. İkinci ipi de size gösterdiğim gibi aynı şekilde yaptım ve artık bandanamız bitti. Çocuklar benim kullandığım masayı kullandığı için şu an başka bir yerde yapıyorum. Renk farklı olabilir. O da odadaki ışıktan kaynaklı. Eni 48 santim, boyu 24 santim oldu. Bağlama iplerimiz de yaklaşık 24-25 santim oldu. Bu şekilde istediğiniz renklerde, istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Pamuklu iplerde elimizle düzeltmemizi yapıyoruz. Katlayıp kaldırabilirsiniz. Ütü değdirmiyorsunuz. Uzaktan buhar verebilirsiniz. Ütü ipin yapısını bozuyor. O yüzden incelmemesi için, uzun ömürlü olması için uzaktan buhar verebilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Başka motiflerle de bandana anlatımı yapacağım. Aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.